Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok şık bardak altlıklarını çalışacağız. Kullandığınızda hemen şöyle açıp fincanınızı, bardağınızı koyuyorsunuz ve işiniz bittiğinde hemen şuradan tutup katlayıp şöyle bir buket haline getirip şöyle sepetine yerleştiriyorsunuz ve gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde bir buket, bir sepet çiçeğiniz oluyor arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. Dilediğiniz gibi, dilediğiniz renklerde rahatlıkla örebilirsiniz. Arkadaşlar ben bunları örerken koton ip kullandım ve 2 milimlik tığ kullandım. Sepetlerime 2.50 milimlik tığ kullandım. Hemen iplerimi şöyle göstermek istiyorum. Alize'nin koton iplerini de kullanabilirsiniz. Diğer markalarını da kullanabilirsiniz. Hepsi aynı zaten. Ve diğerlerini de şöyle açmak istiyorum ve göstermem. Bunu da değişik bir renkte yaptım. Gördüğünüz gibi ben gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gider ve severek örersiniz. Bakın şöyle ortadan tutuyorum. Ve şu şekilde sepetime koyduğumda çok güzel bir çiçek elde etmiş oluyorum. Hemen şu sepeti göstermek istiyorum arkadaşlar size. Ben bunu makrome ipten ördüm. Diğerlerini ise kağıt ipten ördüm. Kağıt iple de örebilirsiniz. Makrome iple 2 kat yapıp diğer iplerle de örebilirsiniz diyorum. Ve hemen şöyle biraz heyecan yaptım. Çünkü gerçekten çok beğendim. Hemen şöyle şunları koyalım. İsterseniz bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştirdiğim noktadan tutuyorum. Ve halkanın içine 1, 2, 3 zincir çektim. Ve toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın tığın başını doladım. Halkanın içine batıyorum. 2 ilmek kapatıp toplamda 12 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 12 tane ikili trabzanımı bitirdim. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sihirli halkamın ipini şöyle iyice kapatıyorum ortasını. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Şimdi burada 1-2 tane yürütme yapacağım ki düzgün bir geçiş sağlayalım. Şöyle bakın, trabzanların tepesine batarak kaydırma yapıyorum. Şöyle 2 tane yaptım, yeterli oldu. 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Aynı yere batıyorum. Şimdi arkadaşlar burada her bir trabzan tepesine 2 kez batıp 2 tane ikili trabzan yapacağım. 12 tane ikili trabzanımı 24'e çıkarmış olacağım. Her bir ikili trabzan tepesine batarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 24 tane ikili trabzanım oldu ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırmayla kapatıyorum. Burada şöyle yine bir kaydırma yapalım ki düzgün bir geçiş olsun. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanındakine şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bir tek bir çift. Bir tek bir çift artı bir zincir. Yine hemen yanındakine bir tane ikili trabzan. Onun yanındakine 2 tane ikili trabzan. Bakın aynı yere ikinci kez batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve arada bir zincirimi unutmuyorum. Tığın başını doladım. Bir zincir çektikten sonra önümdeki ilk trabzan tepesine batıp bir ikili trabzan. Hemen onun yanındakine bir
İkinci kez aynı yere battım. 2. Yani burada yaptığımız bir tek, bir çift, arada bir zincir, daha sonra bir tek, bir çift devam ediyoruz. Sıramın sonuna geldim. Yine burada bir tek, bir çift yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Yan yana iki tane ikili trabzan yaptım. Üçüncüye çift batıyorum. 2 tek, 1 çift batmış oldum. Arada bir zincir çekiyorum. Hemen bakın buraya geldim. İlkine tek batıyorum. İkinciye tek batıyorum. Bakın üçüncüye 2 kez batarak 2 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı yere batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Araya bir zincirimi unutmuyorum. Yine aynı şekilde bir tek, 2 tek, üçüncü çift. Ve bir zincirimi unutmuyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. 2 tek, bir çift yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir tek zincir olarak düşünüyorum. 2 tek, 3 tek ve dördüncüsü çift. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Yine arada bir zinciri unutmuyorum. Bir tek, 2 tek, 3 tek ve dördüncü trabzana 2 tane ikili trabzan. Ve yine arada bir zincirim var ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, 3 tek bir çift yaptım. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Benim için bu yeterli büyüklük. Ama sizler daha büyük yapmak isterseniz bakın 3 tek bir çifti, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift şeklinde istediğiniz kadar tabak altlığı bile yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hemen sihirli halkamı şöyle iyice çekiyorum. Hemen herhangi bir ilmeğe batıp bir düğüm atıyorum ve daha sonra saklayacağım çözülmemesi için. Bazı arkadaşlar mesaj atıyorlar, bizim sihirli halka çözüldü. Her videoda gösteriyorum arkadaşlar. Muhakkak sihirli halkanıza bir düğüm atıp saklayın, yoksa çözülür diyorum. Ama herhalde oraları kaçırıyorsunuz. O yüzden ben diyorum ki videoyu baştan sona önce bir izleyin. Daha sonra modele başlayın, çünkü kaçırdığınız noktalar olabilir. Evet. Öncelikle yeşili alalım. Şöyle gülümüzün yapraklarını yapalım. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Ve herhangi bir, şöyle bakın, şu baştan başlayabiliriz. Zincirden sonraki ilk trabzana battım. İpimi sabitledim. 1, 2, 3, 4. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, üçüncüye sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4. Zinciri de bir tane trabzan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye sabitledim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4. Sayıyorum. 1, 2, 3. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4. Bakın şuraya dikkat edin. 1, ikinci zincir sayıyorum ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. 1, 2. Şöyle tekrar yapacağım. 1, 2, 3,
4. Hemen bakın ilk sık iğneye batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi burada hemen bu yuvanın içine giriyorum kaydırmayla. Burada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen bir alt zincire batıyorum ve burada bir kaydırma yapıyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı noktaya batıp sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir üçgen yapmış olduk bakın. Hemen yandaki boşluğa battım, sık iğne. 1, 2, 3, 4. Hemen bir alttaki zincire batıyorum. Kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bakın şöyle üçgenler yapmış olacağız. Diğer boşluğa battım. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir alttaki zincire batıyorum. Kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı noktaya batıp sık iğne ile kapatıyorum ve diğer noktaya sık iğne ile başlangıcımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. En son üçgenimi yaptım ve burada ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve bu sıramı bitirmiş oluyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oldum. Gördüğünüz gibi hemen şöyle çok güzel bir yine koton iple pembe bir ipim var. Şöyle rengarenk yapmak istedim. Diğerleri kırmızı ve mavi oldu. Bu da pembe olsun istedim. Hemen pembe ipime şöyle bir düğüm atıyorum ve hemen başlayacağız yapmaya. Herhangi bir üçgenin şöyle bakın, şu üçgen hemen şurada 2 tane ilmek var bakın. Şu 2 ilmeğe batıyorum. Hemen burada sık iğne ile burayı sabitledim. 1, 2, şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim bakın. Daha sonra tığın başını doluyorum. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire battım. 4. zincire battım. İkili trabzan yaptım. Dur kızım. Hiç rahat bırakmıyorlar beni. Anneciğim bir dur. Bakın 4. zincire ikili trabzan yaptım. Bu 4. zincire toplamda 3 tane ikili trabzan yapacağım. Daha doğrusu şöyle kısaca anlatayım. Şu kızdan anlatamıyorum. Bakın. Geri kalan tüm zincirleri 3'er kez batacağız. Ki şöyle istediğimiz gül motifini elde edelim. Bakın hemen alttakine battım 1. Aynı yere battım 2. Aynı yere battım 3. Bir alta geçiyorum. Bakın zincire 1. Hemen bir alta geçiyorum 2. Bir alta geçiyorum. Daha doğrusu aynı yere batıyorum 3. Aynı zincir içine 3'er kez batıyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Bakın bir alta geçtim ve bu zincirin içine, aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirin bitene kadar bunu yapıyorum arkadaşlar. 3'er tane tüm zincirlere batalım. Bakın 3'er tane battım. Şu dip kısmına da bakın şuraya da 3 tane yapacağım. Şöyle 1, aynı yere battım 2, aynı yere battım 3. Evet, şöyle ilmeğimi uzattım. Hemen bakın şöyle bir kıvraşma oldu. Hemen şöyle çeviriyorum. Düz tarafı ben dışa gelecek şekilde ayarlıyorum. Ya da şu şekilde de ayarlayabilirsiniz.
düz tarafı içe gelecek şekilde, tamamen o kıvırma işi size bağlı. Ben düz tarafı içe gelecek şekilde ayarladım. Bir dur. Dur. Anneciğim bir dur. Şöyle bakın, kıvırıyorum. Tabi bu güllerin daha büyük olmasını istiyorsanız, dur anneciğim. Mesela 12 zincir çektik, 14 zincir çekebilirsiniz. Daha büyük güller elde edebilirsiniz. Bakın bu şekilde olacak. Hemen burada zincirimi alıyorum. Ay ne olur kusura bakmayın. Geldi yanımdan da uzaklaştıramıyorum küsmesin diye. Bakın şöyle zinciri şurayı yuvarladım. Hemen dibine geçiyorum. Bakın dibinde şöyle diplerine batıyorum ki birleştirme olsun diye. Şöyle hemen alıyorum. Anneciğim bir dur. Ay ne olur kusura bakmayın. Bugün bir şey oldu. Böyle sık iğne ile kapattım. Ve şöyle çevirdim bakın. Şöyle ayrıntılı bir anlatmak istiyorum. Bakın şu üçgenin hemen şu iki trabzanına bağladım. Şimdi diğer tarafı da şuraya bağlayacağım. Bakın. Şuraya. Şimdi hemen şöyle alıyorum. Ve tersini çevirdim. Şöyle bakın hemen şuraya sabitleyeceğim. Şöyle iplerimi sıkıştırıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet. Ne olur kızım yanıma gelme. Evet şöyle elimle de düzeltiyorum. Bakın çok muhtazam bir şekilde gülümü şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi artık ipleri ne yapacağız derseniz, hemen artık iplerimi alıyorum. Şöyle hemen çiçeğin ortasından battım. Şöyle dışarı alıyorum ve buradan kesiyorum. Evet. Bakın hiç ip kalıntısı yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam edeceğiz ama her üçgene değil, bir üçgen atlayacağız. Hemen onu da göstermek istiyorum. İpime bir düğüm attım. Bakın. Şimdi bu üçgene bir tane gülümü yaptım. Bu üçgeni atlıyorum. Hemen yanında üçgenin, bakın şuraya değil şuraya. Hemen şurasına şöyle batıyorum. Sabitledim. Zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü zincire 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Az önce dediğim gibi tüm zincirlere 3'er tane ikili trabzan yapıyorum ve hemen tekrar dönüyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, tüm zincirlerime 3'er tane ikili trabzanımı yaptım ve hemen şöyle kıvırmaya başlıyorum. Dilediğiniz gibi ister bol kıvırabilirsiniz, ister sıkı sıkı kıvırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kıvırdıktan sonra şöyle hemen dibine bakıyorum. Dibinden şöyle tüm ilmekleri alacak şekilde, sıkıştıracak şekilde bakın tığımı geçirdim. İçinden ilmek çıkardım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi şöyle bunu nereye takacaktık? Bakın bir tane atladık. Şöyle bir tane atladık. Hemen bakın şu üçgenin şu yanına yapmıştık. Şu yanına da sabitleyeceğim. Şöyle ters çevirdim. Burada şaşırmamanız için böyle üst üste söylüyorum. Hemen bakın şurasına yaptık. Burasına da hemen sabitliyorum. Şöyle kaydırma da yapabiliriz. Sık iğne de yapabiliriz. İpimi kestim. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın aralarda
bir tane üçgen boş olacak. Ona özen gösterin. Yoksa gülleriniz çok sıkı sıkı olur. Çok da hoş duracağını düşünmüyorum. Eğer çok gülünüz olsun istiyorsanız, daha bol gül, bir sıra daha şu krem tarafı örersiniz. Diğer taraflar daha bol güllü olur. Yani daha da eklenmiş olur güllerinize. Bu şekilde eminim ki anlatabildim. Güllerimizi birer tane üçgen boşluk bırakarak tek tek örüp muhakkak ki şu iplerini az önce gösterdiğim gibi de saklıyoruz. Bunlar önemli. Her gülde bunu saklayalım ki daha sonradan zor olmasın. Şöyle hemen bu koton ipim biraz ayrılıyor. Normal koton ip gibi değil. Doğal, diğerlerinden daha doğal. O yüzden şöyle hemen göstermek istiyorum. Çok çok güzel oldu. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben şöyle tek tek güllerimi hemen dizip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben çiçeklerimi bitirdim. İplerimi de temizledim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Henüz ütü yapmadım. Ütüyü nasıl yapacağız arkadaşlar? Üzerine buhar tutup elimizle düzelteceğiz. Bakın şu buhar tutup şu üçgenleri şöyle elinizle düzelttiğinizde onlar bu şekilde kalacak zaten ve çok güzel bir görüntü sağlayacak. Hemen saksımıza geçelim. Arkadaşlar ben saksıları kağıt iple örmeyi tercih ettim. Daha önce de şöyle makrome iple örmüştüm. Sizlerin tercihine bağlı. Makrome iple örebilirsiniz. Koton ipleri 2 kat yapıp örebilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Ben bunu makrome ile ördüm ve diğerlerini de kağıt iple ördüm ve kağıt ip bana daha kullanışlı geldi. O yüzden sizlerle de şöyle kağıt iple öreceğiz. Hemen şöyle yine sihirli halkayla başlayacağım. İpimi halka haline getirdim. Birleştirdiğim noktadan tutuyorum. Ve hemen şurada 2-3 zincir çektim. Ve hemen buraya halkamın içine 12 tane ikili trabzan yapacağım. Yani şunun ortasını yaptığımız gibi aynen ilerleyeceğiz. 12 tane ikili trabzan yapacağım ve şu anda kullandığım tığ numarası 2.50 milimlik tığ. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. 2.50 milimlik tığ sizin elinize küçük gelebilir. Ben alışkın olduğum için örüyorum. 3 milimlik tığ ile örebilirsiniz. Ben 12 tane trabzan örüp hemen dönüyorum. Arkadaşlar hemen burada bir düzeltme yapmak istiyorum. 12 trabzan değil 16 trabzan. Lütfen kusura bakmayın. Burada 16 tane ikili trabzan yaptım. Benim kız bazen kafamı karıştırıyor. Kusura bakmayın. Diğerinde 12 yapmıştık. Burada 16 yapıyoruz. Hemen ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Sihirli halkamın ipini de sıkıştırdım. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Şöyle hemen dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Burada her bir trabzan tepesine ikişer tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Bir, aynı yere batıyorum. 2. Evet. Her bir trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi burada ipi kesmesem de olur. Ama ben düzgün bir geçiş sağlamak amacıyla burada ipi keseceğim. Daha sonra bu ipi şöyle içten yürüteceğim. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde yürütürsünüz. Bu zaten şöyle içten yürüttüğümüzde kesinlikle görünmeyecektir. Evet, şöyle hemen hızlıca yürütüyorum. Kesiyorum.
Ve sihirli halkama da bir düğüm atıyorum. Her videomda dediğim gibi muhakkak bir düğüm atıyoruz sihirli halkaya. Yoksa üzülürüz, çözülüyor. Yapacak bir şey yok. Bunu engelleyemiyoruz. O yüzden baştan önlememizi alıp hemen gizliyoruz. Evet. Bakın bu benim için yeterli. Ama sizler şöyle bardak altlarınızı altılı yapıp bir tane sepete koymak isterseniz, bunu şimdi biz her bir trabzana ikişer tane battık. Burada yaptığımız gibi bir tek bir çift, bir üst sırada iki tek bir çift, üç tek bir çift diye istediğiniz boyutlarda büyütebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şöyle her birini birer tane koymak istiyorum. O yüzden hemen burada ipimi kestim. Benim için yeterli. Hemen şöyle eğer ölçü verecek olursam da ölçü de vereyim. Ölçü önemli. Bakın benim 6,5 santim benim için yeterli. Bir tanesi sığıyor zaten. Bakın benim şu düz tarafı alt tarafı olacağı için şöyle ters tarafını çeviriyorum. Hemen şöyle bakın önüme trabzanlar geliyor zaten. Bakın şöyle şuraları hiç ellemiyorum. Bakın şöyle hemen ayırıyorum. Tersten tam görünmüyor. Şöyle trabzanın beline doluyorum. Bakın. Beline doluyorum. Ve buraya bir sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 2 tane zincir çektim. Daha sonra bakın şöyle tığın başını doluyorum. Her bir trabzanın şöyle beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle tığın başını doladım. Trabzanlarıma tek tek bakıyorum ve beline dolayarak ikili trabzanlar. Bu yöntem bakın şöyle yaptığımızda tam bir sepet görüntüsü elde etmemizi sağlıyor ve şöyle tek tek bakın beline doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bakın tersindeyim şu anda, düz altta kaldı. Şöyle hemen hiçbir trabzan atlamayalım. Bu şekilde tek tek trabzanların beline dolayarak ikili trabzanlarımı tamamlayıp dönüyorum. Evet, yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakar mısınız şuna? Şöyle, evet. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bakın. Hemen şu önümdeki trabzan tepesine batıyorum. Şöyle ikili batalım. Hemen yanındakinden çıkarıyorum. Buradan ilmek alıyorum. İlmeğimi uzattım. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Şurası çok hoş olmadı. Hemen şurayı düzeltiyorum. Ve tekrar göstermiş olayım. Bakın buradan battım. Diğerinden çıkardım. İlmek aldım. Uzattım ve ikili trabzan yaptım. Tığın başını doluyorum. En son battığım yere tekrar batıyorum ve diğer trabzan tepesinden batıyorum. İlmek aldım. İkili trabzan. Bakın tekrar göstereceğim. Şöyle yavaş göstereceğim. Bakın hemen dibine battım. Diğerine batıyorum bu şekilde. İlmek alıyorum. Ve ikili trabzan. Başka bir işlem yok. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde çok düzgün ilerlemiş oluyoruz. Tekrar göstereceğim. Bakın en son battığım yere tekrar battım. Ve hemen yanındaki boş trabzana da batmış oldum. İkisinin arasından ilmek çıkardım. İkili trabzan. Sıranın sonuna kadar bir şekilde devam edelim. Evet, yine sıramın sonuna geldim.
Şöyle hemen göstermek istiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bu sıra benim için ideal. Bakın bu yükseklik benim için ideal. Sizler daha yüksek olmasını istiyorsanız aynı yöntemle 2 zincir çekiyoruz ve ikişer şu şekilde bakın batıp devam ediyoruz sıralarımıza. Şimdi ben ters sık iğne yapacağım. Son sıramız olarak bakın bir zincir çektim, hemen dibine değil onun önündeki sık iğne tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın hemen önümdekine battım. İlmeğimi uzattım. Sık iğne yaptım. Hemen önümdekine batıyorum. Bakın. Önümdeki boş trabzana batıp sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde tek tek trabzan tepelerine batarak tersten sık iğne yapacağız arkadaşlar. Burası da bu kadar basit. Gördüğünüz gibi çok da güzel ilerliyor. Şöyle tekrar ipinizi çok sıkmayın. Elinizde gevşek olsun ki ağzı şöyle kapanmasın. Çok sıkı yaparsak ağızda kapanma olur. O yüzden şu ilmeğimizi dikkat edelim. Çok sıkı olmasın. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Hemen şöyle şuradan ipimi keseceğim. Çok kısa kesmiyorum. Biraz uzun kesiyorum. Ve bakın hemen hiç zincir çekmeden şöyle ipimi çıkarıyorum şuradan. Evet. Bakın hiç zincir çekmedim. Hemen şöyle bir iğne yardımıyla orayı düzgün bir şekilde kapamayı düşünüyorum. Evet. Bakın. Hemen şuraya bağlantı yapacağım. Bakın şu şekilde bağlantımı yaptım. Şöyle birkaç kez gitmek istiyorum üzerinden ki düzgün bir geçiş sağlayalım. Evet. Bakın şu şekilde şuradaki ipi de saklayacağım birazdan. Şu ipi de içten yürüterek ve bir düğüm atarak kapatacağım. Daha sonra da ütümü yapacağım. Daha sonra da kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben sepetimi bitirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bardak altlığımı da ütüledim. Hemen şu şıklığı göstermek istiyorum. Ve hemen şöyle ortadan tuttuğumuzda gördüğünüz gibi bir buket görüntüsü elde ediyoruz. Ve bu buketi şu şekilde saksıma koyuyorum veya sepetime. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü oluyor. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Sepetinizi daha büyük yapıp 6 tane bardak altı yapıp 6'sını da içine koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle tek tek koymayı tercih ettim. Çok hoşuma gitti, rengarenk. Sizler zevkinize göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.